Selamlar The Boys hayranları, gören göze hoş geldiniz. Şimdi dostlar bu videom The Boys'un 5. sezon 5. bölüm videom olacak. Bu bölümde bir sürü gönderme, küçük detay ve büyük supernatural buluşmamız vardı. Yani aslında konuşacak çok şeyimiz var. Abi bölüm güzel miydi diye sorarsanız da şimdi doğruya doğru bu supernatural buluşması haricinde bölüm bana çok böyle hitap etmedi. Ama yine de bazı detaylar vardı yani hoşuma giden, yalan söylemeyeyim. Ama çok böyle bir aman amanlık bölüm değildi. Evet, bir hafta boşuna mı bekledik diye sorarsanız, eğer Supernatural hayranı değilseniz büyük bir ihtimalle bir hafta boşuna beklediniz. Şimdi bu bölüm az önce de dediğim gibi orijinal Supernatural dizisini izlemeyen veya Jared'la Misha abimizin kim olduğunu bilmeyip Jensen abimizin sadece Soldier Boy olarak tanıyanlar için muhtemelen birazcık tuhaf geçmiş bir bölümdü. Ancak Supernatural'ın ana kadrosunu bu dizide geri getirmek uzun zamandır beklenen bir şeydi. Hala dizide konuk oyuncu olarak yer almayan bu arada Supernatural'dan isimler bile var. Aslında birçok The Boys karakteri daha önce Supernatural'da veya bu dizinin yapımcısının yaptığı diğer birçok dizide yer almıştı. Bu dizide bir yeniden buluşma yapılmasının asıl sebebi de bu. Çünkü Eric abimiz The Boys çizgi romanını diziye uyarlayan kişi olmasının yanı sıra abimiz Supernatural'ın da yaratıcısı. Yani adam istediği atı istediği şekilde koşturur. Bölümün adı Tek Seferlik. Bu hem bölüm için çekilen ve farklı karakterlerin bakış açıları arasında geçiş yapan bu bakış tarzı bölümlerine bir göndermeydi. Hem de Homelander için kalan tek bir şansa işaret ediyor. Şimdi bu bölümde Jared ve Misha abimiz gibi o devasa oyuncular, tabii en azından benim için öyle, tek seferlik rollerle biz o Supernatural atmosferini tekrar yaşatmak için geri dönüyorlar. Jensen abimizin onlarla sette eğlendiğine ve karakterlerini de öldürürken oldukça keyif aldığına da eminim. Gerçi teknik olarak Jared'ı haklayan da Homelander'dı ama neyse. Bu bölümde çok fazla ölen oldu ama Supernatural buluşması kısmı tıpkı Soldier Boy hikayesi gibi böyle daha çok komedi kısmının ağır bastığı bir olaydı. Şimdi bir de unutmadan Firecracker'ın ölümü vardı. Muhtemelen dizideki en etkili ve dramatik ölümlerden birisi olabilir. Çünkü ölme şekli ve içindeki şartlar gerçekten de ağırdı. Ölümdeki ironi ise Homelander'ın kafasını o kartal heykeline saplamasıydı. Kartal biliyorsunuz ki Amerika'nın sembolü, yani özgürlüğü falan temsil ediyor. Firecracker'ın da savunmaya ve hizmet etmeye çalıştığı şeyin sembolüne kafasının saplanmış olması da üzücü müydü? Değildi tabii ki de. Adam yani çocukken bile onu yetiştiren rahibe demediğini bırakmadı. Hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. O yüzden gram üzülmüyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Gelecek bölümlerde dizideki birçok karakter için de buna benzer böyle kara mizah dolu ölümleri canı gönülden bekliyorum. Özellikle de şeyin ölümünü bekliyorum. O deniz tanrısı var ya, ismi neydi? Deep'in ölümünü bekliyorum. Yakın zamanda inşallah onun da ölümünü görürüz. Normalde çizgi romanlarda bu adam ya evrendeki herkes ölse de yaşayan ender adamlardan birisi ama inşallah değiştirirler. Bakalım ama o zamana kadar kimlerin öleceğini göreceğiz. Bence çoğu zaten 7. bölüme kadar hayatta kalacak. 7. bölüm asıl önemli karakterlerin ölmeye başlayacağı o gerçek ayrım noktası olacak. Bölümün açılış sahnesi, Homelander'ın şu kilisesi var ya, Amerika Demokratik Kilisesi, işte onun için hazırlanan bir vote reklamıyla başlıyor. Firecracker'ın herkesi Homelander'ın Tanrı'nın elçisi oldurmaya inandırma kampanyası da tıkır tıkır işliyor. Her şey istedikleri gibi gidiyor ama bu açgözlü Homelander için bunlar yeterli değil. O mümkün olan en kısa sürede herif tanrılığını ilan etmek istiyor ya. Hani peygamberlik lavuğu kesmemiş, artık tanrı olmak istiyorum diye o vote içerisindeki üyeleri darlıyor. Sonunda bu duyuruyu yapmak ve yeni İncil'lerini bastırmak için, yani piyasaya sürmek için, bastırmak biraz kötü oldu, Paskalya yumurtalarında karar kılıyorlar. Paskalya bayramında karar kılıyorlar, özür dilerim. Zaten bölüme Firecracker'ın bakış açısıyla başlıyoruz. Ve onun bu işe aslında ne kadar inanmadığını görerek başlıyoruz. Çünkü o bu kadın aslında çok dindar birisi olarak büyümüş. Gerçekten de inançlı bir insan. Bu yüzden de bu durum onun için böyle alışılmadık bir şey ve gerçekten de zor bir şey. Seven içinde hayatta kalmaya çalışıyor yani. Bu yüzden Homelander'ı mutlu etmek için olaylara ayak uyduruyor. Ancak bunu yapmaktan gözle görülür şekilde de nefret ettiğini anlayabiliyoruz. Kurtarıcı ya da Lord Homelander daha sonra yurt dışındaki tüm süper kahramanların Amerika'ya geri çağrılmasını emrediyor. Şimdi bunu yapmasının nedeni şey değil. Belki şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Ya bu adam Amerika'nın dışında bu süperlerin çalışmasını istemiyor. Neden? Çünkü bu süperler sadece kendi vatanına hizmet etmeliler diye düşünüyor diye düşünmeyin. Çünkü bu lavuk şeyi biliyor.
kendi tanrı olmasını ilan ettiğinde halk diyecek ki bu lavuk tanrı değil ve sokaklara çıkacaklar. İşte o sokaklara çıktığı zaman insanları tek başına öldürmemek için yanına yardımcı süperler gerekecek. İşte o süperler burada işe yarayacaklar. Daha sonra Firecracker eski rahibinden bir telefon alıyor. Onu ilk kez geleneksel bu üniforması dışında sivil kıyafetlerle dolaşırken görüyoruz. Ve kilisenin onun çocukluğunda güvenli bir yer olduğunu öğreniyoruz. Rahibimiz Homelander kilisesiyle başının dertte olduğu için kilise adına Firecracker'dan yardım istiyor. Ebe adam ya bu heriften bu kadından nasıl yardım istersin? Kadın sabahtan akşama kadar kilise hakkında böyle propaganda yapıyor. Ya hiç mi televizyona bakmıyorsun da şu kadından yardım istemeye geliyorsun utanmadan? Her neyse adam anlatıyor sonra diyor ki herkesten sanki çılgın bir restoran zinciriymiş gibi devasa bir franchising ücretleri alıyorlarmış. Ayrıca rahibimiz Homelander'ın kesinlikle Tanrı ya da İsa olmadığı konusundaki saçmalıkları bir kez daha böyle yüzüne vuruyor Firecracker'ın. Genel olarak bu adamı onun için bir baba figürü olarak görüyoruz. Bu da Firecracker'ın bölümün ilerleyen kısımlarındaki ihanetinin, o karaktersizliğinin ne kadar ağır bir şey olduğunu gösteriyor. Firecracker ve Soldier Boy tekrar birlikte oluyorlar ve Firecracker Homelander'ın çok tehlikeli bir hal almaya başladığı için onunla olan ilişkisini bitirmeye çalışıyor. Soldier Boy ise V bileşiği alıp güçlerini kazanmadan önce çocukken vaftiz edildiğini doğruluyor. Ancak yine de ablamız buna pek inanıyor gibi durmuyor. Bölümde The Boys ekibinin günlük yaşantısından kesitler sunmak için köpeğimiz Terror'ın bakış açısını kullanmışlar. Ekip kendi arasında dertleşip konuşurken ortamda böyle bir The Boys'un bir günü gibi hava yaratılmış. Birbirlerine ve planlarına tekrar sadakat sözü veriyorlar ve gelecek bölümlere dair bazı ipuçları veriyorlar. Kimiko ve Starlight Frenchie ile aralarının açılması hakkında da konuşuyor ki buna Frenchie de daha sonra değiniyor. Butcher ve ekip Bombside'ın peşinde olduklarını söylüyorlar. Çünkü V1 virüsünün onda olduğunu biliyorlar. Bahsettikleri şu The Legend karakteri çizgi roman evreninde de çok önemli bir figür. Kendisine bir nevi bu The Boys evreninin Stan Lee'si gibi her süper kahraman hakkında her şeyi bilen bir bilgi simsarı olarak görebiliriz. Daha sonra abimiz öleceğini bildiği için kendisini harika hissettiğini Butcher'a itiraf ediyor. Homelander'ı öldürmeye çalışırken hepsinin feci şekilde öleceğinden emin çünkü. Ancak asıl umudu kendileri ölse bile bu görevde başarılı olmak. Butcher birkaç kez ona ailesini hatırlatmaya çalışıyor. Bunu neden yaptığını düşün falan diyor ama abimiz sadece plana odaklanmak istiyor. Dizi bu abimizin ölüp ölmeyeceği konusunda izleyiciyi gerçekten meraklandırmayı seviyor. Butcher ve Hughie V1'i ele geçirdiklerinde ne yapacakları konusunda tartışıyorlar. Butcher şu an onu yok etmek isterken Hughie virüs onları öldürmesin diye Starlight ve Kimiko üzerinde kullanmak istiyor. Final bölümlerine yaklaştığımız için Becca'nın adı yine geçiyor. Muhtemelen Ryan'ı gördüğümüzde ismini daha da sık duyacağız. Hughie Butcher'la birlikte Terror'ın hayatını kurtardıktan sonra Butcher, Starlight ve Kimiko için yeterli V1'i vermeyi kabul ediyor. Terror ve Butcher arasındaki bu anlar Butcher'ın hala bir kalbi olduğunu ve tamamen aşağılık biri olmadığını göstermek için tasarlanmış sahnelerdi. Bu arada önemli bir kamu spotu, köpeğinize çikolata vermeyin dostlar. Yani bu bölümde gördüğünüz şeyler gerçekten de gerçek. Terror'ın iyileştiğini ise Homelander'ın oyuncağını becermeye devam etmesinden anlıyoruz. Kaldığı yerden işine bakıyor köpekçeğizimiz. Ardından Sage'in bölümüne Seven toplantısına geri dönüyoruz. Butcher abimiz ve ekip Bombside'ın peşine düştüğünü söylüyorlar. Çünkü artık virüsün onun elinde olduğunu biliyorlar. Sage daha sonra ona V1'i soruyor. Kesinlikle onu ele geçirmesini istemiyor gibi bir hali var. Zaten daha sonra Ashley'e Homelander'ın bundan sağ çıkmasını kesinlikle istemiyorum diyerek bu düşüncemizi de onaylıyor. Asıl komik olansa neden sağ çıkmasını istemediği. Sage Homelander'ın istediğini yapıyor gibi görünerek Ashley'e tüm süper kahramanları Amerika'ya çağırttırıyor. Ancak asıl amacı onu V1'den mümkün olduğunca uzak tutmak. Daha sonra Ashley ve şu ensesindeki Voldemort'un haline benzeyen kafasını sarhoş ederek onlardan bilgi almaya ve Homelander'a ihanet etmesini sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Ashley'nin süper gücünün kullanıldığı harika sahneler var. Kafası dönerken bu arkadaki Ashley'nin konuşması, peruğu olmadan konuşması ve iyice sarhoş olduğunda da daha da açılması gibi şeyler. Voldemort'un kafasına benzeyen şu arkadaki Ashley'mizin normal Ashley'den bile daha çatlak olduğunu öğreniyoruz. Sage birinci ve ikinci aşama planlarını anlattıktan sonra onu bu komploya ikna ediyor. Tabi Sage'in geçmişine dair büyük bir bilgi bombardımanına tutuluyoruz burada.
Ailesi onun zekasından nefret etmiş, onu seven ve büyüten tek kişi kansere yakalanan büyükannesiymiş. Sage ablamız da kansere çare bulduğunda tıp dünyası onunla götüyle dalga geçmiş ve büyükannesi de sonuç olarak ölmüş. Sage'in toplumdan nefret etmeye başladığı anda burası olmuş zaten. Homelander'a bu kadar uzun süre katlanmasının sebebi de bu. Etrafındaki her şeyin yanıp kül olmasını umursamıyor. Aksine bu kadın zaten bunu istiyor. İkinci aşama planının süper savaş olduğunu da açıklıyor. Bu çizgi romanlardaki bir olaya gönderme aslında ama dizi bunu da ileriye taşıyor. Sage'in planı V bileşiği virüsünü salmak. Böylece süper kahramanlar ölmeye başlayacak. İnsanlar suçlanacak yani ve süperlerle insanların birbirini öldürdüğü bir dünya savaşı çıkacak. Sage ise kimse onu rahatsız etmeden tek başına oturduğu yerden kitabını sessiz sakince okuyacak. İnsan Sage'in ikinci aşama planı başarılı olsa bile sonunun böyle olup olmayacağını merak ediyor. Peki sizce bu Sage karakteri de trajik ve ironik bir sonla mı veda edecek? Ben şu an için net bir şey diyemiyorum valla ama bence böyle olacak ya. Ardından Soldier Boy'un kısmına geçiyoruz ve o büyük Supernatural buluşması hikayesine giriyoruz. Soldier Boy, Stan Edgar'ın gençken kendisinin kokain uşağı olduğunu söylüyor ve ondan bilgi alabileceğini düşünüyor. Ancak bilgiyi almak için aslında Zoe'yi kullanmakla tehdit ediyor karaktersiz herif. Stan Edgar daha önce Queen'i tuttukları bu süper geçirmez hücrelerde tutuluyor. Gerçi kendisinin herhangi bir süper gücü falan yok. Aralarında Stan Edgar'ın onu Ruslara satması üzerine ufak bir tartışma geçiyor. Edgar bir yandan Homelander'ı överken bir yandan da Soldier Boy'a laf sokuyor. Hatta aynı anda ikisine birden giydirdiği anlar vardı. Homelander abimiz bir an için bu övgüden keyif alıyor gibi görünüyor. Çünkü Stan Edgar'ı bir baba figürü olarak görüyor. Ve ondan gelen en küçük iltifata bile böyle bayılıyor, içinin yağları eriyor. Stan Edgar, Homelander'ın onu veya Soldier Boy'u öldüremeyeceği konusunda haklı. Çünkü Homelander onlara bir baba figürü olarak bakıyor, onların onayını ve sevgisini umutsuzca istiyor. Homelander'ın ona senin ölmene asla izin vermeyeceğim demesi de Stan Edgar için tam bir kabus olsa gerek. Onu Vought tarihinin canlı arşivi olan ve V1 virüsü hakkında her şeyi bilen Mr. Marathon hakkında konuşmaya zorluyorlar. Marathon, Vought'un şimdiye kadar yaptığı neredeyse tüm deneyleri biliyor. Daha sonra bu ikisi Los Angeles'ın yolunu tutuyor. Etraftaki evsizleri göstererek oranın ne kadar berbat bir yer olduğunu vurguluyorlar. Soldier Boy Los Angeles'ın berbat olduğunu söylerken adam gerçekten de haklıymış. Bu aslında senaristlerin kendileriyle dalga geçtiği bir şakaymış. Çünkü diziyi yazan, yöneten ve dizide çalışan çoğu kişi çekimler dışında da Hollywood'da yaşıyorlar. Şu lükse bakar mısın ya? Lan dalga geçtiğiniz yere bakın. Hollywood'da dalga geçiyorsunuz lan. Çarpılırsınız amanı. Ve beklenen an. Muhteşem üçlümüz tekrar bir arada ve o büyük Supernatural buluşması gerçekleşiyor. Bu kısımdaki tüm sahnelere bak canı gönülden bayıldım. Zaten doğrusu bölümün diğer kısımları da dediğim gibi beş para etmezdi. Ama bu sahneler tamamen abartılı ve kesinlikle o kanlı sahneler Supernatural havasını veriyor. Daha sonra ise A-Train'in onu bir yarışta yenip Seven'da yer kapmasından bahsediyorlar. Ayrıca Misha'nın canlandırdığı karakterin pek çok filmde oynadığını da fark ediyoruz. Misha karakterlerinin arka planda gizli bir ilişkisi olduğuna dair imalarda bulunuyor. Dizideki Sony şakası ise gerçek hayatta dizinin yapımcısının Sony olması ile ilgili. Yani senaristler kendi stüdyolarıyla dalga geçmeyi de ihmal etmemişler. Ayrıca Marathon'un yan iş olarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını da öğreniyoruz ki gerçekten bak bu çok mantıklı. Adam zaten o kadar hızlı ki herhangi bir şeye yakalanmaz. Tabi Marathon abimiz zayıflama ilaçları da satıyormuş. Hatta şu an için Hollywood'da bayağı gidiyormuş bu zayıflama ilaçları. Marathon'un evinde kumar oynayan ekipte ise bazı tanıdık oyuncular var ve ayrıca dizinin yapım ekibinde yer alan birisi de var. Bu abimiz dizinin evreninde pek çok Vought filmi çeken bir yönetmen ama gerçek hayatta da The Boys'un yapımcılarından biri ve dizinin hayata geçirilmesini sağlayan kişi aslında. Starlight destekçisi olmakla suçlanıp kamplara atılan diğer aktörlere de bir sürü gönderme var. Aktörlerin birbirinin kuyusunu kazdığı, sevmedikleri veya rollerini çaldıkları kişileri hapse attırmaya çalıştıkları ima ediliyor. Devamında ise Misha'nın gücünün zehirli gaz üretmek olduğunu görüyoruz. Ve bunu bölümün ilerleyen kısımlarında Homelander'ı bayıltmak için kullanıyorlar. Tabi diğer oyunculara ve filmlere de değiniyorlar. Buradaki tüm oyuncular bence tam bir gerizekalı gibi gösterilmiş, abartılı böyle bir gereksiz komedi vermeye çalışmışlar. Aktörlerin birbirine satması en az dizideki süper kahramanlar kadar kötü insanlar olduklarını da gösteriyor.
Öyle ki bölümde ölümlerini alkış tutmalarını falan istiyorlar resmen. Maraton onları Vought tarihini topladığı gizli odasına götürüyor. Eğer her bir detayı yani posterleri, eşyaları falan incelersem bu video 3 saat falan sürer. Ama en önemlileri şunlar. Silver King Kate posteri. Çizgi romanda Marvel'ın Jean Grey'ine dayanıyor. Onu muhtemelen 1950'lerde geçecek olan bu Soldier Boy dizisi içinde göreceğiz. Posterin Soldier Boy'un 1940'lar posterinin yanında olması bence bu yeni diziye bir selam çakma niteliğindeydi. 1970'lere ait çizgi romansa orijinal The Boys çizgi romanı tarzında çizilmiş. Kent State bahsi ise 70'lerdeki protestolarda yaşanan gerçek bir vurulma olayına göndermeydi ve Soldier Boy'un orada ateş edenlerden biri olduğu da ima ediliyor. Bebek yağı şakasına ve Homelander'ın buna verdiği tepki de güzeldi yani. Daha sonra konu bir şekilde Stormfront'a geliyor. Homelander bu konuda gerçekten böyle bir efkarlanıyor. Sanki geçmişte bir noktada onu gerçekten sevmiş gibi. Bunlar aynı zamanda gelecek olan bu Soldier Boy dizisinde de keşfedecekleri detaylar. Yani onu neden bu kadar çok sevdiğini muhtemelen orada göreceğiz. Maraton daha sonra onlara V1 virüsünün Bombsight'ta olduğunu söylüyor. Buraya kadar bunu kimse bilmiyordu. Bombsight'ın kendisinin en iyi müşterisi olduğunu ve ondan çok fazla uyuşturucu aldığını falan söylüyor. Ancak daha sonra bunun bir yalan olduğunu, onu son 5 yıldır görmediğini de itiraf ediyor. Derken ekip dağ gibi kokain çekerken abimiz Homelander'ı gazla bayıltıyor. Soldier Boy'u Homelander'dan kurtulmak için kendilerine yardım etmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak Soldier Boy Homelander'la yakınlaşmış ve bir baba oğul bağı kurmuş olduğu için ona ihanet etmeyi reddediyor ve kıyamet kopuyor. Bence aslında burada Soldier Boy'un götü yemiyor biliyor musun, yani Homelander'a bir şey yapmaya. Çünkü herif gerçekten de ölmüyor, ölümsüz. Sonrasında ise Soldier Boy hem Jared'ı hem de Misha'yı öldürüyor. Teknik olarak Jared'ı öldüren Homelander oluyor ama ne demek istediğimi anladınız yani. Soldier Boy ve Homelander dışındaki herkes ölüyor. Ama bu ölümler tam dizinin tonuna uygun bir şekilde oluyor. Soldier Boy Jared karakterini yanlışlıkla bir ölüm makinesine dönüştürüyor. Jared süper hızıyla insanların içinden geçip duruyor. Bu sahne 1. sezonun başında A-Train'in Huey'nin kız arkadaşını yaptığı şeyin böyle bir tekrar hatırlatması gibi. Ayrıca şu abimize de gelmiş geçmiş en uzun ve dramatik ölüm sahnesini yazmışlar. Herif bir ölemedi. Soldier Boy Maraton'u yere döktüğü bu bebek yağlarıyla yakalıyor. Ardından ayaklarını teker teker kırıyor. Sonrasında ise Homelander abimiz geliyor ve kafasını ayağıyla eziyor. Baba ve oğul arasındaki bağ biraz daha güçleniyor ve ikilimizin daha da yakınlaşmasını sağlıyor. Onlar böyle daha da yakınlaşırken Soldier Boy Firecracker'la yattığını ve yatak sohbetlerinden sıkıldığını söylüyor. Homelander da bu yatak sohbetlerinin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Soldier Boy abimiz kadınlarla daha önce de birlikte oldu ama iş bittikten sonra hiç yanlarında kalmadı. Böyle olunca da Soldier Boy, Firecracker'ın yatakta ona anlattığı her şeyi gidip Homelander'a yumurtluyor. Ve Yedililer Kulesi'ndeki o büyük Firecracker'ın ölüm sahnesine geliyoruz. Firecracker çocukluğundan beri sakladığı İsa bebeğini çöpe atıyor. Yani bir nevi çocukluğunu çöpe atıyor. Homelander daha sonra Soldier Boy meselesi yüzünden onunla yüzleşiyor ve onu Seven'dan kovuyor. Firecracker Homelander'a olan aşkını ilan ederken aslında söylediklerine sadece yarı yarıya inanıyor. Yani bir noktada ona inanmıştı ama tanrı olarak görmek abi gerçekten fazla ya. Homelander ise onun bu yağcılığından tiksiniyor. Yine de bir an için söylediklerine inanıyor be. Bence onu öldürmesinin asıl sebebi bu durumun onu duygusal olarak bir anlığına korkutması ve kendisini zayıf hissettirmesi. Çünkü bu lavuk bundan nefret ediyor. Yani zayıf olmak onun için en kötü şey. Bu arada dizinin sonuna doğru gittikçe en iyi ölüm sahnesinin kimin olduğunu da bulmamız gerekecek. Çünkü patara çutara diye herkes yavaş yavaş ölüyor. Eğer videoda benim görmediğim ya da lan abi bak Supernatural ile ilgili şu detayı atlamışsın dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.